Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bebek çorap, bebek ve çocuk çorap yapımını anlatacağım. Modelim çok kolay, çok pratik. İlk defa yapacaksanız bile benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben patik ipiyle öreceğim arkadaşlar. Patik ipim normal örgü ipine göre bir tık kalın olduğu için 1-2 yaş aralığında çocuklar için olacak. Ama siz bebe yünüyle örmek isterseniz de 10 ay 1,5 yaş arası olur diye düşünüyorum. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, yardımcı olurum inşallah sayı konusunda. Evet, dediğim gibi patik ipiyle öreceğim. Gri kullanacağım, koyu gri ve şöyle elimde e, fuşya rengi var, böyle az bir fuşya rengi var. Bununla da e, burun ucu ve topuk kısmını, bir de bilek kısmı desen yapacağım inşallah. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. 40 ilmek atarak başlayacağız. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tek sayı 40 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 40 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Bilek kısmı için lastik örgü yapacağız. İlk ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Bir düz, son kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastik örgüme devam ediyorum. Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Kenar ilmekten sonra bir ters bir düz ördüm. Ters ilmeğim var, ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, ikinci sıramızdayız. Bir ters bir düz örerek bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Üçüncü sıradayım. Yine lastik örgüye devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda 5 sıra örelim, sonra renkli ipimize geçeceğiz. Yani diğer rengimize geçeceğiz. Evet. 5 sıra örelim. Birazdan size 5 sırayı nasıl ördük, nasıl sayacağız onu da göstereceğim. Evet, toplamda 5 sıra ördüm. 5 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Şöyle esnetiyorum örgümü. Aradaki ters sıralarını sayıyorum, bakın. Şöyle, burası başlangıcımız. Başlangıçtan sonra ters sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olmuş. Demek ki 5 sıra örmüşüz. Pembe ipimi aldım. Burada ilk ilmeğimin içinden geçiyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Evet, yine lastik örgüye devam edeceğim. Sadece 2 sıra öreceğim. Bilek kısmında desen olsun diye. Kenar ilmekten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet. Ön yüzümüzü örelim. Sonra arka yüzü de örüp döneceğim. Evet, 2 sıra ördüm, çevirdim. Ön yüzdeyim. Pembe ipimi bıraktım, gri ipimi aldım. Gri ipimle de şöyle şu son ilmeğimi sökeyim. Gri ipimle de 2 sıra öreceğim. Bir ön yüzden öreceğim, bir de arka yüzden bir sıra örüp döneceğim. Evet, bir ters bir düz örgü. Yine lastik örgü. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde örüp döneceğim. Evet, 2 sırada gri ipimle ördüm. Şimdi pembe ipimi aldım. Yine pembe ipimle 2 sıra öreceğim. Lastik örgüme devam ediyorum. Sadece 2 sıra öreceğim.
Evet, 2 sıra pembe ipimle ördüm. Burada pembe ipimi şöyle kesiyorum, biraz uzun bırakalım sonra saklamak için. Gri ipimizle devam ediyoruz. Siz hangi renk yapıyorsanız tabii. Lastik örgüme devam ediyorum. Bir düz bir ters bu şekilde. Şimdi 15 sıra öreceğim arkadaşlar. 15 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gri ipimle 15 sıra ördüm pembeden sonra. Yine şöyle genişletip esnetip aradaki ters sıralarını sayarsınız. Bakın, pembeden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, diğerini de aynı şekilde yaparsınız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüye geçiyorum. Haroşayı ben önden de düz, arka yüzünden de düz olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzüne geçtik. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde 3 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Burada 10 ilmeğimizi keseceğiz. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirdim, onu sol şişime aktarıp 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu 1 oldu. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. 2 ilmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. 3. Bu şekilde 10 ilmek keselim. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimizi kestik. 30 tane ilmeğimiz kaldı. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Arka yüzünde burada 10 ilmeğimizi keseceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Burada da 10 ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Sol şişime geçirdim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu 1. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Başta ve sonda 10 ilmek kesmiş olduk. Ortada 20 ilmeğimiz kaldı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ve 20. Haroşa örgüme devam ediyorum. Evet. Bu şekilde haroşa öreceğiz. 15 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. 15 sıra ördüm. Kestikten sonra beraber sayalım. Bakın, sağ tarafta ön yüzdeyim. Sağ tarafta 3 sıradan sonra kesmiştik. Hatırlarsanız şurada 4 sıra duruyor. Orayı arkadan kestiğimiz için biz bu taraftan sayıyoruz. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15 sıra örmüş olduk. Şimdi burun ucunu yapacağız arkadaşlar. Pembe ipimi aldım. Şöyle son ördüğüm ilmeği sökeyim yine. Buraya buradaki ilmeği ipimi sabitliyorum. Evet, şimdi nasıl yapacağız? Şöyle ben diğer ördüğümden göstermek istiyorum. Pardon. Evet, bakın burada başta ve sonda eksiltme yapacağız. 10 ilmek kalana kadar. Sonra bir sıra haroşa örüp 20 ilmek olana kadar başta ve sonda artırma yapacağız. Şöyle.
Katlayınca da burun ucu olacak. Sonra çorap şeklini vereceğiz. Evet. Şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak örüyoruz. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada gri ipimi keseceğim. Birazdan. Evet, ilk ilmekten sonra bir tane eksiltme yaptık. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa olarak örelim yine. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp birinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyim, yine eksiltme yapacağım. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp ikinci eksiltme sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzündeyim. Yine eksiltme yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve son 3 ilmek kalana kadar örelim. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp üçüncü eksiltme sıramı tamamladım. Bu şekilde her ön yüzde, arka yüzde hiçbir işlem yok. Her ön yüzde ilk ilmekten sonra eksiltme yapıyoruz. Son 3 ilmek kalasıya yine eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde 10 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Hiçbir işlem yapmadan sadece bir sıra haroşa örelim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Çevirdim, arka yüzünden de örüyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi artırmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada gizli artırma olması için şöyle şu şekilde çapraz şekilde şişime doladım. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir kere sarıp bu şekilde alabilirsiniz. Bir ilmekten sonra bir artırma yaptım. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Bir ilmeğim kaldı. Burada da artırma yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Arka yüzünde yine hiçbir işlem yok. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine artırma yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu şekilde artırmamı yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yine her ön yüzde yapıyoruz artırmamızı.
Evet, bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane artırma yapıyorum. Ve son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, artırmalarımız da bu şekilde oluyor. Eminim anladınız. Son bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan son ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden hiçbir işlem yok. 20 ilmek olana kadar her ön yüzde artırmalarımızı yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 20 ilmek olana kadar artırmamı yaptım. Burada gri ipimi alıyorum. Kesmiştim gri ipimi orada. Burada yine sabitliyorum. Burada da pembe ipimizi şöyle biraz uzun bırakabiliriz arkadaşlar, dikmek için. Böyle kesebilirsiniz. Evet, haroşa örüyorum. Hiçbir işlem yok. 20 ilmeğimi 15 sıra olana kadar haroşa olarak öreceğim. Buradaki gibi arkadaşlar. Tabanını yapıyoruz. 15 sıra olana kadar öyle. Evet, gördüğünüz gibi burayı da 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 sıra oldu. Burada pembe ipimi alıyorum. Burun ucunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de şöyle buraya sabitleyelim. Burada yaptığımız işlemin aynısı olacak. Şöyle gri ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan keseceğim birazdan. İlk ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum yine. Son 3 ilmek kalana kadar. Üç ilmeğim kaldı. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Son ilmeğimi de örüp birinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzünden de bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 10 ilmek kalana kadar her ön yüzde eksiltmemizi, başta ve sonunda eksiltmemizi yapacağız. 10 ilmek kalınca bir sıra haroşa örüp sonra artırmaya başlayacağız. 20 ilmek olana kadar artıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki işlemin aynısı. Videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz. Buraya bakaraktan da yapabilirsiniz. Ben tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi keseceğim. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirip sol şişime aktarıyorum ve ikisine bir örüyorum. İlmeğimizi sol şişimize aktaralım ve ikisini bir keselim. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Ben ipimi burada uzun bıraktım dikmek için. O yüzden burada uzun bırakmıyorum arkadaşlar. Siz burada bırakmadıysanız burada biraz uzun bırakın ki dikelim. Şöyle tığ yardımıyla son bir zincir çekip ipimi biraz bırakıp kestim. Şöyle arkada ipimi saklamak istiyorum. Diğerlerini sakladım. Bunu sizinle birlikte saklayalım. Şöyle arkadan ipin ucunu alıyorum. Arkaya çektim. Burada bir zincir çekeceğim ki ön tarafa çıkmasın. Şöyle bir zincir çekiyorum. Biraz kısa kesmişim. Evet, yeterli. Sonrasında şöyle biraz yürütüp
ipin ucunu keseceğim. Tamamdır. Evet. Görüntü bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamladık. Ben pembe ipime iğnemi ipimi geçirdim. Şimdi yapacağız. Şöyle ikiye katlayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kısım ve bu kısmın dikimi aynı şekilde olacak. Şöyle ikiye katladım. Pembe kısımları pembe ipimle dikeceğim. Şöyle bu tarafa geçiyorum. Ve karşıdan haroşa tellerini alarak dikeceğim. Bakın. Karşılıklı haroşa tellerini alalım ki dikimi güzel olsun. Eminim siz belki daha güzel dikersiniz. Böyle ikinci sıradan haroşa telini alıyorum. Karşıdaki üçüncü sıradan bakın alıyorum. Buraya geçtim. Şöyle. Evet. Karşılıklı batarak geldim. Son olarak şu ortaya batıp alta geçiyorum. Burada düğüm atacağım. Şöyle. Düğüm atacağım. Karşıda dikmek istiyorum. O yüzden ipimi kesmeden bakın şöyle ortadaki haroşa tellerini alacak şekilde iğnemle ilerliyorum. Şöyle çok çektirmeyelim. Burada düz kısmını çevirdim yine. Şöyle şuradan çıkıyorum. Böyle katlayalım. Haroşa tellerini alacak şekilde. Evet, şöyle düzeltiyorum. Burada karşıya batıp aşağıya iniyorum ki orada düğüm atayım. Evet, biraz ilerleyip ipimi kesiyorum. Evet, burada düğüm atacağım. Ve diğer pembe olan kısmı da buruncu kısmı bu şekilde oldu. Topuk kısmını dikeceğiz. Şöyle şuraya gireyim. Karşılıklı yine haroşa tellerini alarak bakın. İkinci sıra haroşa telini alıyorum. Böyle. Evet, ortaya gelince ortadan aşağıya iniyorum. Burada düğüm atıp böyle yine böyle tellerin arasından bu tarafa geçip buraya da dikelim arkadaşlar. Ben de dikip döneceğim. Evet, bu aşamayı tamamladım. Şimdi bu ilk önce arkayı dikelim. Yine düz taraftan dikeceğim. Şöyle gri ipimi aldım. Şuraya geçiriyorum.
Evet, karşıya geçeceğim. Sıkılansın diye. Tekrar buraya geçiyorum. Evet, nasıl dikeceğiz? Şöyle bakın. Eminim çoğunuz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Şöyle şuradan gireyim. Karşıdan şöyle batıyorum. Yapıştırma tekniği. Şöyle. Bakın bu iç kısımdan böyle. Karşıdan da bu şekilde. Kenar kısımlarından. Şöyle şuradan. Karşıdan da pembe kısımdan. Şöyle griyi içe alıyorum. Böyle. Evet, böyle. Bu düğüm burada kaldı. Aslında şöyle çevireceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle karşılıklı buraya kadar dikelim. Sonra burada da 3 sıra haroşalarımız var gördüğünüz gibi. Haroşa tellerini alarak dikelim. Burada ipimizi kopartalım, evet. Sonra kenardan başlayacağız dikmeye. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi bu kısma geçeceğiz. Şöyle şu uç kısımdan başlayalım. Bu şekilde gelip diğer tarafta bitireceğiz. Gri ipimi aldım. Şöyle şuradan geçiyorum. Bakın yine haroşa telleri var karşımda. Haroşa tellerini alarak dikiyorum. Karşılıklı. Evet, böyle. Sıraları atlamamaya dikkat edelim. Böyle gördüğünüz gibi yapışık gibi duruyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Şurada pembe ile gri'nin birleşimini göstereceğim. Evet, gri kısmını diktim. Şimdi pembe ile gri'nin birleşimini göstereceğim. Yukarıda bakın böyle bu şekilde batıyorum. Pembe kısma. Alt tarafta da şöyle haroşanın üzerine bakın böyle bu şekilde giriyorum. Yine karşılıklı dikeceğim. Bakın sıradakine bu şekilde giriyorum. Yine yapışık duracak. Sıradaki alttaki haroşa teline de bakın bu şekilde. Yukarıdakine, aşağıdakine. Şöyle. Zaten aynı sayıda oldukları için denk gelecektir. Şöyle çektirince, hafif çektirince bakın yapışık gibi duruyor. Evet. Bu şekilde şöyle şuraya kadar dikeceğiz. Sonrasında burada da yine haroşa tellerini alarak dikelim. İçeride düğümümüzü atalım. Son halini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle burayı da ikiye katlayacağız. Şöyle az kısmı. Çok tatlı, çok şirin oldu. Lastik olduğu için esniyor arkadaşlar. Rahatsız etmez. Böyle dikim de gayet güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bunun büyük versiyonunu da yaptık diye hatırlıyorum arkadaşlar. İsteyen olursa linkini yorum kısmına koyabilirim.
isterseniz tabii ki. Böyle sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.